Sonucu ehliyetinizi 6 ay süreyle geçici olarak el koyacağız. 6 ay sonra Ben ehliyetiniz... ehliyetsiz ben bu ülkeden nasıl çıkacağım? Ben buraya gurbetçiyim. Aracı siz kullanmayacaksınız. Başkası kullanacak. Yalnız geldim. Düğüne geldim. 2 tane bira içtim. Aracınızı alkol olmayan birinin çağını teslim eder. Aracı teslim edin de ehliyet. Araç sorun değil şu an. Ehliyetsiz ben bu ülkeye çıkamam ki. Yani bir sefer. 6 ay ben burada nasıl duracağım ki? Ben size açıklama yapıyorum bakın. Yasal sınırlar üzerinde alkollü olduğum için ona 6 ay süreyle el koyacağız. Siz eğer ülkeden çıkacağınız zaman yani ehliyetli olan biriler çıkış yapabilirsiniz aracınızda. Abi yalnızım. Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Alkollü gurbetçinin ehliyetine el konuldu. Bugünkü başlığımız bugün böyle. Evet değerli izleyiciler. Ben şahsen Murat Bozdağ'ın kim nereden nasıl Türkiye'ye giderse gitsin ama tabii ki Türkiye'de de trafik kurallarına uyması lazım. Bu benim düşüncem. Sizler de tabii ki düşüncelerinizi yorumlarınızda yazabilirsiniz. Türkiye'de alkollü araç kullanmak yasaktır. Nasıl Avrupa'da yasak? Hızlı gitmek yasaktır. 50 ise 50, 80 ise 80. Değerli izleyiciler, yayada durmamız lazım, kırmızıda durmamız lazım. Sollama yasağı oldu mu tabii ki sollamak da bizim için de yasak. Gurbetçiler için özel bir şey yok. Bunu da artık anlamamız lazım. Zamanı geldi. Bakın ne olmuş ne bitmiş ondan sonra yandım Allah diye bağırırsınız. Değerli izleyiciler, çünkü ehliyetinize el konulabilir. Ve konuldu. Bakın neler oldu neler bitti ve video çekimlerini de arkamda değerli izleyiciler göreceksiniz. O akşam neler olmuş neler bitmiş. Aksaray'da oluyor. Aksaray'da alkol denetimi yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı otomobil sürücüsü 0,64 promil alkolle çıkarken ehliyetine el konulan sürücü polis memuruna sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın dedi. Şimdi değerli izleyiciler tabii ki bu gurbetçimiz Mustafa kardeşimiz Belçika'ya geri dönmesi lazım. Ehliyeti lazım. 6 ay tabii ki Türkiye'de kalamaz. Sanırım 1 ay 4-5-6 haftalığına Türkiye'ye gitti. Geri dönmesi lazım. Şimdi bir program yapması lazım. Bu adam nasıl Türkiye'ye dönecek? Ehliyeti alındı. Arabayı tabii ki çıkarabilir. Yalnız sınırdan geçerken evine kadar başkası arabayı kullanması lazım. Şimdi buna bir çözüm bulması lazım. Ama bakın neler olmuş neler bitmiş. İHA'nın haberine göre olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeys Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Hollanda plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol metre üfleten polis memuru Mustafa isimli sürücünün 0,64 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasal sınırı 0,50 olan promil değerini aşan sürücüye cezai işlem uygulanırken araçtan indirilen sürücü işlemler için polis otosu bayına alındı. Gurbetçi şahsın ehliyeti elinden alınırken ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü polis memuruna ehliyetine el koyamayacağını söyledi. Türkiye'ye tek başına geldiğini ifade eden Mustafa, polis memurunun defalarca çözüm üretmesine rağmen ben bu ülkeden nasıl çıkacağım, ben gurbetçiyim. Düğüne geldim, 2 tane bira içtim, hepsi bu, araç sorun değil, ehliyetsiz ben bu ülkeyi çıkamam ki. 6 ay ben burada nasıl duracağım ki? Yalnızım ben, kiminle çıkacağım bu ülkeden, sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın. Ben yurt dışındayım, tamam cezam neyse ödeyeyim dedi. Uzun süre dil dökse de ehliyetinin alıkonulmasında kurtulamayan sürücünün Hollanda ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan,
9.268 lira para cezası kesildi. Araç ise uygulama noktasına çağrılan bir yakınına teslim edildi. Değerli izleyiciler, 9.268 lira aşağı yukarı 200 euro yapıyor. Sizler şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avrupa'da cezalar bence daha yüksek. Şimdi İsviçre'den konuşursak, Almanya'yı bilmiyorum. Sizler de tabii ki yorumlarda yazarsınız. İsviçre'de sen alkollü yakalandığın zaman değil 200 euro, 2000 euro bile yetmez. En az ama en az 6 ay zaten ehliyet gidecek. Yok bunun yazı parası var, yok cezası var, yok mahkeme parası var. Yani 2000 frank zor yeter diyorum. Sizler ne diyorsunuz? Hangi ülkeden seyrediyorsunuz? Yeter mi? Bu 9.268 lira sizler için okey mi? Ve tekrar söylüyorum, bakın videonun başında da söyledim. Türkiye'deki kanunlar, kurallar bizim için de geçerli. Ama maalesef ve maalesef az da olsa bazı gurbetçilerimiz Türkiye'ye geldikleri zaman onlar için her şey serbest sanıyorlar. Ama bu arada kaç defa uyardım. Bakın radarlar var. Yeni radar sistemleri var. Radarlara giriyorlar. Sistemler bunları işliyor. 3-4 hafta izindeler. Başına bir şey gelmiyor. Ama Kapıkule'den veyahut da İpsala'dan çıkış yaparken nereden çıkarsa çıkasın fark etmez. Sistemde tabii ki nerede, nasıl hızlı gitti, kırmızıda geçti, hızlı gitti, hepsi ortaya çıkıyor değerli izleyiciler. Ve geçen de bir abimiz yazdı, Ankara'ya gitmişler 4 haftalığına. Dedi, Murat Bey yazmış, inanmazsınız oğlum ne kadar radar varsa hepsine girmiş dedi. Kapıkule'ye geldik dedi, yoğun bir ceza ödedikten sonra Bulgaristan'a geçebildik dedi. Değerli izleyiciler, dikkat edelim. Ve hepimizin çoluğu var, çocuğu var, torunu var. Alkollü araç kullanmayalım. Bir düğüne giderseniz, bir nişana giderseniz, bir eğlenceye giderseniz, arabayı siz kullanacaksanız içmeyin. Veyahut da anlaşmalı için bir kişi içmesin, arabayı kullanacak kişi içmesin ve Türkiye'desiniz, dikkat, arabayı herkes kullanamaz. Bu yasak da var Türkiye'de, buna da dikkat. Yani arkadaşım arabayı kullanacak, onun da yasağı var. Ailenizden birisi kullanır. Kardeşleriniz, anneniz, babanız ama Avrupa'da ikamet ediyorlarsa, yoksa onlara da yasak. Yani Avrupa'da ikamet etmiyorsa, Türkiye'de ikamet ediyorsa arabanızı, aracınızı onlar da kullanamaz. Veyahut da arabanı orada bırakacaksın, orada bir yerde, otelde kalacaksın. Yarınsı gün dinç bir kafayla arabanı kullanacaksın, gideceğin yere gideceksin ve başın ağrımayacak. Bakın şimdi Mustafa kardeşimize buradan büyük geçmiş olsun diyoruz. İnşallah çok tez bir zamanda bir çözüm bulur. Ehliyeti 6 ay alındı Türkiye'de geçici olarak. Şimdi sıkıntı olan arabayı Mustafa Bey ile beraber, yalnız Mustafa Bey arabanın içinde olması lazım. Çünkü o araba Mustafa kardeşimizin pasaportun üzerine yazılı. Tabii ki mesela ben şimdi gidebilirim yani zamanım, vaktim olsa. Derim ki hadi kardeşim ben senin arabanı kullanacağım, beraber ben seni Belçika'ya kadar götürüyorum. Böyle olabilir. Ama kendisi tabii ki ehliyeti olmadığı için Türkiye'den çıkış yapamaz. Arabayı Türkiye'de kullanamaz. Bulgaristan'da kullanamaz. Çünkü ehliyet gitti değerli izleyiciler. 6 ay alındı. Şimdi yorumlarda yazın bana. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ceza 9.000 küsür sizler için az mı, çok mu, daha mı çok olsun diyorsunuz? Veyahut da ehliyeti hiç alınmasın ama ceza çok yüksek mi olsun? Mesela 100.000 mi olsun, 200.000 mi olsun? Düşüncelerinizi bekliyorum.
Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz bir like verirseniz tabii ki sevinirim ve bana destek olmak istiyorsanız, abone olursanız, videolarımı sizler de paylaşırsanız gurur duyarım ve şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olan vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.